Bugün anlatacağımız hikayenin adı yüzmeye cüret eden küçük bir balığın hikayesi. Kulağa bir masal gibi geliyor değil mi? Ama baştan söyleyeyim, bu bildiğiniz o prensesli, mutlu sonlu masallardan biri değil. Hayır, bu çok daha fazlası. Bu bir isyanın, bir cesaretin öyküsü. Kendi yolunu bulmak için her şeyi göze alan o küçücük bir balığın hikayesi. Ve her şey işte bu soruyla başlıyor. Düşünsenize, küçücük bir balık varoluşun en temel sorusunu soruyor. Aslında bu soru size de tanıdık gelmiyor mu? Yani hangimiz hayatımızın bir döneminde durup hepsi bu kadar mı, daha fazlası olmalı diye sormadık ki? O zaman gelin bu hikayenin derinliklerine birlikte dalalım. Her şeyin başladığı yere gidiyoruz. Küçük, sakin, kendi halinde bir dereye. Hikayenin kalbindeki gerilim de tam olarak burada başlıyor zaten. Bakın, bir tarafta ufacık bir balık var. Merak ediyor, sınırları zorluyor. Bu derenin ötesinde ne var diye soruyor. Ama diğer tarafta kim var? Bütün bir topluluk, yaşlı balıklar. Onlar içinse durum çok net. Dünya bu dereden ibaret, macera arama, düzeni bozma diyorlar. Yani aslında bu, o bildik hikaye. Bireyin merakı ve toplumun korkusu arasındaki o bitmeyen savaş. Ve tabii ki bizim küçük balık durur mu? Durmuyor. Yolculuk başlıyor. Ama bu öyle basit bir gezi değil. Önüne hem dostlar çıkacak hem de düşmanlar. Hem tehlikelerle yüzleşecek hem de hiç beklemediği yerlerden yardım görecek. Çünkü bu sadece bir dereyi terk edip denize ulaşma yolculuğu değil, aynı zamanda bir büyüme hikayesi. Yolculukta karşısına çıkanları 4 ana durakta özetleyebiliriz. İlk olarak uyumcular var. Yani kendi küçücük su birikintisini bütün dünya sanan kurbağa yavruları. Onlara göre hayat o kadar. Sonra şansına müttefikler çıkıyor karşısına. Bilge bir kertenkele mesela. Ona hem yol gösteriyor hem de kendini savunması için bir silah, yani bilgi veriyor. Ama tabii yolculuk bu, yırtıcılar da eksik olmuyor. Tıpkı balıkları kesesinde tuzağa düşüren o aldatıcı pelikan gibi. Ve en sonunda bütün bu çabanın ödülü varmak istediği hedef. O engin, o özgür deniz. Gördüğünüz gibi her bir durak aslında farklı bir hayat dersi. Peki bu kurbağalar, kertenkele, pelikan, bütün bunlar ne anlama geliyor? İşte burada hikayenin büyüsü ortaya çıkıyor. Bu bir alegori. Yani okuduğumuz her karakterin, her olayın aslında daha büyük bir fikri, bir durumu temsil ettiği bir anlatı. Anlayacağınız, bu kesinlikle sadece bir balığın masalı değil. Çok çok daha fazlası var. Gelin şimdi şu sembollerin altını dolduralım. Bu tablo her şeyi çok güzel özetliyor. Bakın, bizim küçük karabalık aslında kim? O statükoya baş kaldıran devrimci bir aydın. Peki ya doğduğu dere? O da kapalı, baskıcı toplumun ta kendisi. Yolda karşılaştığı bilge kertenkele ona yol gösteren bir rehber. Direniş için gereken aklı temsil ediyor. Ve o tehlikeli pelikan, işte o da aldatıcı, her şeyi yutan, kontrolsüz bir gücü, belki de devlet gücünü simgeliyor. İnanılmaz değil mi? Bir çocuk masalının katmanlarına bakın. Ve yolculuğun sonunda bizim küçük balık öyle bir noktaya geliyor ki şunu söylüyor. Önemli olan benim yaşamam ya da ölmem değil. Asıl önemli olan benim hayatımın ya da ölümümün başkalarının hayatını nasıl etkileyeceği. İşte bu cümle hikayenin kalbi. Artık mesele sadece kendi kurtuluşu değil, kendinden sonra gelenlere bir yol açmak. Şimdi dürüst olalım. İsyan, fedakarlık, toplumsal eleştiri. Bunları anlatan bir çocuk hikayesini kim yazar ki? İşte bu soru bizi bu masalın perdesini aralayıp arkasındaki gerçek isme, yani yazarına götürüyor. Karşınızda Samet Behrengi. Ünvanı ne mi? Tehlikeli masallar yazan bir öğretmen. Evet, yanlış duymadınız ve birazdan göreceksiniz, Behrengi'nin hayatıyla yazdıkları arasında öyle bir bağ var ki birini diğerinden ayırmak neredeyse imkansız. Behrengi'nin hayatına hızlıca bir bakalım. 1939'da Tebriz'de doğuyor, 1957'de İran'ın en yoksul Azeri köylerinde öğretmenliğe başlıyor. Düşünün, gencecik bir öğretmen. Ve takvimler 1968'i gösterdiğinde en ünlü eseri, yani bu konuştuğumuz Küçük Karabalık yayımlanıyor ve sonra sadece birkaç ay sonra Ağustos 1968'de henüz 29 yaşındayken Aras Nehri'nde boğularak hayatını kaybediyor. Resmi sebep bu ama ölümü hep bir sır perdesi olarak kalıyor. Bu kısacık ama dolu dolu yaşam hikayelerine daha da derin bir anlam katıyor. Ama Samet Behrengi'yi sadece yazar diye tanımlamak ona haksızlık olur. O, her şeyden önce kırsal köylerdeki çocuklar için çırpınan tutkulu bir öğretmendi. Mevcut eğitim sistemini hiç çekinmeden eleştiriyordu. Kendi kültürünün, yani Azeri folklorunun zenginliğini ortaya çıkarmak için halk masallarını derliyordu. Ve en önemlisi, bu hikayeleri birileri okusun diye değil, bizzat ders verdiği o yoksul çocuklar için yazıyordu.
Hatta o kadar baskı altındaydı ki eserlerini yayımlayabilmek için farklı farklı takma isimler kullanmak zorunda kalıyordu. Peki bu adalet, emek, isyan gibi temalar sadece Küçük Karabalık'a mı özel? Hayır. Gelin Behrangi'nin bir başka harika masalına, Bir Şeftaliyi Bin Şeftaliye kısaca bir göz atalım. Bu hikayede de aynı ruhu göreceksiniz. Hikaye basit. Ortada tek bir şeftali var. Ama iki farklı bakış açısı var. Toprak sahibi için bu şeftali ne? Bir mal, bir kar aracı, kızı yesin diye sakladığı bir mülk. Peki ya bahçede çalışan o yoksul çocuklar? Pulat ve Sahip Ali için? Onlar için o şeftali bir umut, bir hazine. Onu alıp çekirdeğini ekmek, herkese meyve verecek bir ağaç yetiştirmek istiyorlar. İşte yine aynı çatışma. Mülkiyet ve emek. Ve hikayenin bir yerinde o can alıcı cümle geliyor. Toprak onu ekenin malıdır. İşte bu kadar. Bütün bir felsefe, bütün bir adalet arayışı bu tek cümlede özetleniyor aslında. Şimdi iki hikayeyi de düşününce Behrangi'nin bize anlattığı ana fikirler netleşiyor. Ne diyor bize? Otoriteyi sorgula, körü körüne itaat etme, bilginin peşinden git, sosyal adalet için savaş. Unutma ki mülkiyet sadece sahip olanın değil, emek verenin, onu yeşertenindir. Ve belki de en önemlisi tek bir kişinin bile, evet sadece bir kişinin bile başkalarına ilham verecek gücü vardır. Peki bir öğretmen, bir yazar bu kadar tehlikeli fikirleri masallara sakladı, sonra genç yaşta öldü. Ama hikaye bitti mi? Asla. İşte şimdi o tehlikeli mirasın, yani bir hikayenin yazarından bile nasıl daha uzun yaşadığının sırrına geliyoruz. Hikayenin en başına, o çerçeveye geri dönelim. Hatırlıyor musunuz? Yaşlı bir balık tam 12 bin yavru balığa küçük karabalığın macerasını anlatıyordu. İşte finaldeki o vurucu mesaj tam da bu sahnede gizli. Masal bitti. 12.000 balıktan tam 11.999'u ne yaptı biliyor musunuz? Sadece iyi geceler dedi ve uykuya daldı. Hiçbir şey olmamış gibi. İşte bu sayı, o büyük, sessiz çoğunluk. Eylemsizlik. Ama bir tanesi hariç. O gece uyuyamayan tek bir küçük kırmızı balık vardı. Bütün gece aklında tek bir şey vardı, deniz. İşte o bir kişi. O tek balık her şey demek. Umut demek, ilham demek, mücadelenin devam edeceğinin kanıtı demek. Şu grafiğe bir bakın. Kitabın sonunu mükemmel özetliyor. Evet, uyum sağlayanların, uykuya dalanların sayısı ezici bir çoğunlukta. 11.999. Ama o ilham alanların sütununda ne yazıyor? 1. Sadece 1. Ama işte Behrengi'nin bütün mirası da bu zaten. Önemli olan herkesi ikna etmek değil, o bir tohumu ekebilmek, o bir kişiyi düşündürebilmek. Ve bu da bizi final sorumuza getiriyor. Size soruyorum. Hangisi daha güçlüdür? Silahlarıyla, gücüyle koskoca bir ordu mu? Yoksa sadece bir kişiye bile denizin hayalini kurduran bir hikaye mi? Samat Behrengi'nin kısacık ömrüne sığdırdığı o büyük miras sanırım cevabın hangisi olduğunu bize fısıldıyor.